Antalya ilimizin parti meclis üyelerini, il yüksek disiplin kurulu üyelerini, il milletvekillerimizi, ilçe başkanlarımızı, ilçe belediye başkanlarımızı sahnenin bana göre sol tarafına davet ediyorum. Grup başkan vekillerimizi, milletvekillerimizi, genel başkan yardımcılarımızı, parti meclis üyelerimizi, kadın kolları ve gençlik kolları genel başkanlarımızı da bana göre sahnenin sol tarafındaki merdiven basamağına davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Sevgili Antalyalılar, izin verirseniz bana Antalya'mızın milletvekillerini, parti meclis üyelerini, ilçe başkanlarını ve ilçe belediye başkanlarımızı anons edeceğim. Antalya'mızı genel merkezimizde temsil eden parti meclis üyelerimiz Şengül Yeşildal, Niyazi Şen, İl Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Deniz Demiröz, Antalya'mızı parlamentoda temsil eden il milletvekillerimiz Cavit Arı, Aliye Coşar, Okan Can Kıran, Kepez, Gökhan Ölmez, Konyaaltı, Demet Gündüz, Döşemealtı, Veli Cot, Aksu, Hamza Erdem, Akseki, Mehmet Arif Göğüş, Alanya, Bülent Kandemir, Elmalı, Yakup Coşkun, Finike, Uygar Çarpan, Gazi Paşa, Fahri Oğuz, Gündoğmuş, Mehmet Türker Eren, İbradı, Bülent Ülker, Demre, Mete Hakan Caner, Kaş, Mehmet Vural Arıkın, Kemer, Sedat Karakaya, Korkuteli, İsmail Karadeli, Kumluca, Fahrettin Karagöz, Manavgat, Oykun Başar, Serik, Şeref Çimen. Sizlerin helal oylarıyla göreve getirdiğiniz ilçe belediye başkanlarımız Murat Paşa, Ümit Uysal, Kepez, Mesut Kocagöz, Konyaaltı, Cem Kotan, Manavgat, Niyazi Nefi Kara, Alanya, Osman Tarık Özçelik, Finike, Mustafa Geyikçi, Kaş,
Erol Demirhan, Gazi Paşa, Mehmet Ali Yılmaz, Aksu, İsa Yıldırım, Korkuteli, Saniye Caran, Döşemealtı, Menderes Dal, Elmalı, Halil Öztürk, Serik, Kadir Kumbul, Akseki, İlkay Akça, Kemer, Necati Topaloğlu, Demre, Fahri Duran, Antalya İl Kadın Kolları Başkanımız Necla İnci Bayrak, Antalya Gençlik Kolları Başkanımız Onur Kayar, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz, Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcımız Ensar Aytekin, parti meclis üyelerimiz Ali Abbas Ertürk, Uğurcan Irak, Sinem Kırçiçek, Baran Bozoğlu, Berkay Gezgin, Uygar Parçal, komşu illerimizin milletvekilleri, Hatay Milletvekilimiz Servet Muallaoğlu, Mersin Milletvekilimiz Talat Dinçer, Burdur Milletvekilimiz İzzet Akbulut, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Kan Karaca, Konya İl Başkanımız Bekir Yaman, Denizli İl Başkanımız Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Nuri Çavuşoğlu, komşu illerimizin il belediye başkanları, Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalı, Grup Başkan Vekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır, Antalya milletvekillerimiz sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sevgili Antalyalılar, parti meclis üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız, Antalya milletvekillerimiz sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sevgili Antalyalılar, demokrasimize kastedenlere karşı geri adım atacak mısınız? Geri adım atacak mısınız? Sevgili Antalyalılar, zulme boyun eğecek misiniz? Boyun eğecek misiniz? Saldırılara boyun eğecek. Sevgili Antalyalılar, sizleri selamlamak üzere önceki genel başkanımız Hikmet Çetin'i buraya davet ediyorum. Önceki genel başkanımız Hikmet Çetin sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Kurtuluş yok tek başına sevgili Antalyalılar. Ya hep beraber.
Ama gün o gün değil. Derlenip dürülmesin bayraklar. Dinleyin. Duyduğunuz şakalların ulumasıdır. De ay yıldızı Türk bayrağı olanları taşlayan, ay yıldızı Türk bayrağına karşı tekme atan karanlığa karşı Kepez'den bir ışık olalım mı? Bir ışık olalım mı? Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi olan ay yıldızlı Türk bayraklarımızı kaldırır mısınız lütfen? Kaldırın ay yıldızlı Türk bayraklarımızı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ne demişti? Bu kürsü millet... Kredilerle geçinmek neredeyse imkansız. Her ay artan kiralara, kitap masraflarına, ulaşım ücretlerine ve temel ihtiyaçlara yetmeyen desteklerle yaşamaya çalışıyoruz. Yemekhane ücretleri sürekli artıyor. Bir gün içinde bile fiyat değişiyor. Sunulan yemekler ne sağlıklı ne de doyurucu. Kendimizi en güvenli hissetmemiz gereken alan olan kampüslerimizde şiddet ve taciz faillerinin barındırılmasını istemiyoruz. Cinsel taciz önleme birimlerinin her üniversite bazında kurulmasını, var olanların çalışmaların engellenmemesini talep ediyoruz. Bunların eksikliği yetmezmiş gibi bizi korumakla yükümlü olan ÖGB'ler bu şiddete araç oluyor. Tüm bunlara rağmen sorunlarımızın çözülmesi bir yana görmezden geliniyor. Sesimizi duyurmak istediğimizde karşımıza çıkan ise yalnızlık, baskı ve yasaklar oluyor. Ama biz susmuyoruz çünkü üniversite yalnızca diploma verilen bir kurum değil. Aynı zamanda yaşanabilir koşullar altında gelişmenin, düşünmenin, dayanışmanın mekanıdır. Ve biz bu hakkı talep ediyoruz. Şimdi tüm bu çabanın sonunda hak ettiğimiz bir törenden dahi mahrum bırakıldık. Mezuniyetimizi elimizden aldılar. Gerekçeleri mi? Tasarruf. Oysa biz biliyoruz bu karar bir bütçe meselesi değil, bir sindirme politikasıdır. Şimdi rektörlük öğrenci birlikteliğinden rahatsız oldu, bir araya gelen gençliğin dayanışmasından korktu. Mezuniyet törenini bireysel anlara böldüler, bizleri yalnızlaştırmak istediler. Ama biz biliyoruz, mezuniyet bir sahne değil, bir birlikte yaşama kutlamasıdır. Ortak emeğimizin, mücadelemizin ve dayanışmamızın simgesidir. İtiraz ettiğimizde karşılaştığımız şey şiddet oldu. Basın açıklaması okumaya çalışan arkadaşlarımız saldırıya uğradı. Kampüsümüz çevik kuvvetle kuşatıldı. Öğrenci merkezli olduğunu söyleyenler öğrenciye barikat kurdu. Ama unuttukları bir şey var. Biz bu üniversitede sadece ders çalışmadık. Aynı zamanda mücadele ettik, hakkımızı aradık. Susturulmaya karşı birbirimize ses olduk. Ve şimdi sesleniyoruz. Bu yalnızca bizim değil, bizden sonra bu okulun koridorlarından geçecek herkesin mücadelesidir. Biz diploma alırken susan değil, meydanda konuşan bir gençlik olarak tarihe geçeceğiz. Benim bugün diplomama çöken, yarın sizin topularınıza çöker diyen, siyasi gerekçelerle tutuklanan muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve tüm siyasi tutsakların aciliyetle serbest bırakılmasını ve erken seçim sandıklarının derhal kurulmasını talep ediyoruz. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve tüm kayyum rektörlere açık çağrımızdır. Onlara teslim etmek sizin göreviniz olamaz. Bu yanlış kararınızdan derhal dönün. Öğrencilerin mezuniyetini engellemekle uğraşmak yerine bizlerin barınma, beslenme ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarına odaklanın. Yemekhane ücretlerindeki fahiş artışları durdurun, yurt koşullarını iyileştirin. Bizler şatafatlı törenler değil, insanca yaşanacak bir üniversite hayatı istiyoruz. Biz buradayız. Dağıtmaya çalıştığınız coşkuyu büyütüyoruz.
sessizleştirmek istediğiniz kalabalık her geçen gün çoğalıyor. Bu mezuniyet sadece bir kapanış değil, daha güçlü bir başlangıçtır. Üniversiteler bizimdir, bizim kalacak. Mezuniyet hakkımızdır, geri alacağız. Bizi susturamazsınız. Teşekkür ederim. Üniversite öğrencimiz Damla arkadaşımızı kocaman alkışlar mısınız lütfen? Sevgili Antalyalılar, susmayız, teslim olmayız, geri adım atmayız diyenler, milletin helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımız, Resul Emrah Şahan Başkanımıza sahip çıkacak mısınız? Mehmet Murat Çalık Başkanımıza sahip çıkacak mısınız? Rıza Akpolat Başkanımıza sahip çıkacak mısınız? Profesör Doktor Ahmet Özer Belediye Başkanımıza sahip çıkacak mısınız? Alaaddin Köseler Başkanımıza sahip çıkacak mısınız? Peki sevgili Antalyalılar, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkacak mısınız? Sahip çıkacak mısınız? Sahip çıkacak mısınız? Yüreğinize, nefesinize sağlık Antalya'nın yiğit insanları. Kendinizi kocaman alkışlar mısınız lütfen? Hemen sahnenin bana göre sol ve sağ tarafında kırlangıç bayraklarını tutan kıymetli dostlarımızdan rica ediyoruz efendim. Kırlangıç bayraklarımızı sizlere göre en sağ tarafa doğru alalım. En sağ tarafa doğru alalım. Bana göre sağ tarafta bulunan kırlangıç bayraklarımızı da sizlere göre en sola alalım. En sola alalım çünkü basın emekçileri görüntü almakta zorlanıyor. Bizler görüyoruz. Tüm belediye sen burada. Türkiye İşçi Partisi burada. Altı oklu bayrağımızı tutan kıymetli abimizden, bence yaşça büyük, kıymetli abimizden rica ediyorum. 4-5 adım sağ tarafa doğru alalım. Size göre sağ tarafa alalım. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Antalyalılar, bana ulaşan bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Silivri zindanlarında tutsak edilen Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Antalya'da gerçekleştirdiğimiz millet iradesine sahip çıkıyor eylemimizi izliyor. Selam olsun Silivri zindanlarında tutsak edilen Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, selam olsun tutuklu belediye başkanlarımıza, selam olsun tüm tutuklu siyasi partilerin genel başkanlarına. Antalya'nın yiğit insanları, şimdi ben buraya huzurlarınıza sizleri selamlamak üzere helal oylarınızla göreve getirdiğiniz sosyal belediyeciliğin mimarı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceği buraya davet ediyorum. Sen yok, biz varız dedik. Gençlerimizin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Huzurlu, mutlu olduğu, daha çağdaş, daha güzel günlere el ele. Sayın Genel Başkanım, kıymetli yol arkadaşlarım,
sevgili Antalyalılar, Cumhuriyet sevdalıları, Mustafa Kemal'in askerleri, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize merhabalar, mitingimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sevgili Antalyalılar, bugün demokrasi adına, özgürlük adına bir aradayız. Bizler hakkın yolunda, hak için mücadele edenleriz. Bizler haksızlığa karşı çıkanların, bizler adalete, hukukun üstünlüğüne inanmaktan vazgeçmeyenleriz. Halkın iradesine, demokrasiye, cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kıymetli yol arkadaşlarım, 2019 yılında biz bu meydandan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağımızı, Antalya'mızı ortak akılla yöneteceğimizi söylemiştik. Göreve geldiğimizden bugüne kadar sosyal yardımlar olmak üzere bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olması için her konuda yanlarında olduk. Milletin parasını milletimize harcadık. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen hiçbir bahaneye sığınmadan sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın yanında olduğumuz için Antalyalı hemşehrilerim 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyetimizden, demokrasiden, özgürlüğünden, huzurundan vazgeçmeden bizleri bağrına bastı. Antalya tarihinde ilk defa kurulduğu günden beri üst üste ikinci dönemi kazandırdınız. Bu mutluluğu bize yaşatan başta Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere parti büyüklerime ve Antalya İttifakımıza sonsuz teşekkürler. Dediği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kadınların, çocukların güven içerisinde yaşadığı, gençlerimizin umut ve hayallerini gerçekleştirdiği, turizmcimizin, emekçilerimizin, çiftçilerimizin yüzünün güldüğü, bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu Antalya için, Türkiye için çalışmalarımıza azimle, gururla devam edeceğiz. Sevgili Antalyalılar, sevgili hemşehrilerim, şartlar ne olursa olsun ülkemiz için asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Atamızın umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır, ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim dediğini asla unutmayacağız. Sana söz atam, kurduğun cumhuriyeti, bıraktığın emaneti hep birlikte sonsuza kadar yaşatacağız. Devrimlerinden ayrılmadan barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm süreceği, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine olan inancımızla her şeyin çok güzel olacağına, Türkiye için durmadan, yorulmadan, azimle, gururla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yörükler diyarı Toroslardan, Akdeniz'den Silivri'ye Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.
Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Sevgiyle kalın, Cumhuriyet'le kalın, Atatürk'le kalın. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Biz varız dedi. Muhittin Böce'ye Gençlerimizin çok geleceğe teşekkür umut ediyoruz. olması, kadınlarımızın Sevgili yüzüne Antalyalılar, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak üzere bizleri bu güzel kalabalıkla buluşturan Antalya İl Başkanımız Değerli Antalyalılar, değerli demokrasi hayranları, değerli Cumhuriyet hayranları, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün alanımız rengarenk, kırmızı beyaz bayraklarla donanmış. Hepiniz hoş geldiniz. Yine demokrasi meydanına bize katılan, destek veren siyasi partilere çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Çünkü hepimizin faydası demokrasidir. Demokratik kurallar işleyinceye kadar bu şekilde devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Şimdi komşu illerden gelip Antalya'da bize destek veren il başkanlarımızı kürsüye davet ediyorum. Konya İl Başkanı Bekir Yaman, Burdur İl Başkanı Kadir Koç, Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Deha Erhan, İsparta İl Başkanı Hasan Karaca. Biz hep birlikte daha güçlüyüz, daha büyüğüz. Gençlik Kolları Başkanım Onur Kayar, Kadın Kolları Başkanımız Necla İnci Bayrak, birlikte bu kürsüde sizlere hitap edeceğiz. 31 Mart'ta 16 ilçe, bir büyük şehri bizlere emanet eden sevgili Antalyalılar, hepinize teşekkür ediyoruz. Zaten ne olduysa o zaman oldu. Türkiye'de 14 büyük şehri kaybeden iktidar Türkiye'de kumpaslar kurmaya başladı. Siz bunları görüyor ve biliyorsunuz. Yeter artık. Bu düzen halkı ezmek için var. Bu düzen yandaşı doyurmak için var. Bu düzeni yıkmak hepimizin görevidir. Gençler valizlerini toplamış gidiyor. Emekli pazara, çiftçi tarlaya gidemiyor. İşçi konuşunca job gaz yasak geliyor. Ama iktidar hala her şey yolunda diyor. Her şey yolunda değil. Yolunda mı arkadaşlar, değil mi? İşte Antalya Meydanı iktidara gereken cevabı veriyor. Aslında onlar için her şey yolunda. Onların sarayları var. Bizim umutlarımız var. Bizim geleceğimiz var. Bizim alın terimiz var. Şimdi de yeni anayasa diyerek Cumhuriyeti yok etmeye çalışıyorlar. Ama biz
Antalya meydanındayız. Cumhuriyeti onlara yedirmeyiz. Biz varız. Bu halk ne cumhuriyeti yıktırır ne de susar. Hepsi aslan kesilir. Sevgili Antalyalılar, bu seçimde sadece belediyeler değil, bir umudu kazandık, umudu. Milyonlarca insan dedi ki, bu ülke sahipsiz değildir. Bu ülkenin sahibi millettir, millettir, millettir. Ama şimdi halkın oyuyla gelmiş olan Ekrem İmamoğlu'nu yasaklarla, cezalarla susturmak istiyorlar. Buna evet diyecek miyiz? Diyecek miyiz? Ama biz diş çökmeyiz. İstanbul bizimdir. Türkiye bizimdir. Çünkü biz halkız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle bu ülke bizimdir, bizimdir. Ne haritasını... Çünkü bu kavga kişisel değildir. Bu kavga sınıfsaldır. Bu kavga yoksulun sofrasına çökenlerle, Atatürk'ün mirası satanlarladır. Biz bu kavgada tarafız. Bu kavgada halkız. Bu kavgada cumhuriyetiz. Bu kavgada Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Yaşasın halkın iktidarı. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Değerli Antalyalılar, biraz önce söyledim. Şimdi değerli Antalyalılar, dedim ya demin, ne olduysa 31 Mart'tan sonra oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye İttifakı 14 büyük şehri kazanınca telaşlandılar. Ne yapmamız gerektiği konusunda kendilerine bir yöntem çizdiler. Bu yöntemin adı nedir? Yargıyı sopa gibi kullandılar. O yüzden belediye başkanlarımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı cezaevlerine tıktılar. O bizleri azaltmaya çalışıyor. Ama biz çoğalıyoruz. İşte bu meydanlardaki gibi çoğalacağız, çoğalıyoruz. Şimdi size Silivri cezaevinde yatmakta olan Cumhurbaşkanı adayımızın mektubunu okuyorum. Cumhurbaşkanı adayımızın mektubunu okuyacağım. İzin verirseniz eğer. Merhaba Antalya. Kadınlara, gençlere, emeklerimize, bu topraklara, bu cumhuriyete gönül veren herkese selam olsun. Zaman zaman toplumlar bir eşikten geçer. İşte biz de o işin tam ortasındayız. Ya önümüzü adalete, gönlümüzü adalete,
liyakata, ortak akla çevirip yeni bir sayfa açacağız. Ya da mevcut düzenin bizi içine çektiği belirsizlik ve güvensizlik sarmalına mahkum olacağız. Mahkum olacak mıyız? İşte sizin hayırlarınızı şu anda Silivri cezaevinde tutulu bulunan Ekrem İmamoğlu izliyor. Hayır mı? Bugün ülkemizde en çok yıpranan değerlerin başında adalet duygusu geliyor. Haksızlığa uğrayanlar her geçen gün artıyor. Hakkını arayanlar ise suçlu gibi gösteriliyoruz. Oysa bir toplumun ayakta kalabilmesi için önce hukuka, sonra birbirine güvenmesi gerekir. Bu güven kaybı olduğunda ne ekonomi işler, ne siyaset ahlakı kalır. Ne de insanlar birbirine tutunabilir. Biz bu güvenliği yeniden inşa etmeden hiçbir kalıcı çözüm bulamayız. Çünkü adalet sadece mahkeme salonlarında değil, tarlada, okulda, iş yerinde, sokakta, hayatın her alanında vardır. Ve olmalıdır. İşte biz bu mücadeleye, bu ülkenin insanlarına hak ettikleri huzuru, adaleti ve refah kazanmak için yola çıktık. Ancak yürüyüşümüzü kumpaslarla, yargı darbeleriyle durdurmak için yapmadıklarını bırakmıyorlar. Ancak bilsinler ki bizi de bu milleti de yıldıramazlar. Kumpaslarına da zulümlerine de boyun eğmeyeceğiz. Boyun eğecek miyiz? Boyun eğecek miyiz? İşte iktidar da buradaki hayırları görmeli. Ön seçim kampanyası için sizlerle buluştuğumda söylemiştim. Bu mücadelede Antalya'nın yeri ayrı. Çünkü Antalya sadece bir şehir değil, tarımın, turizmin, teknolojinin geçtiği bir potansiyel alan. Aynı zamanda çevresindeki göller bölgesiyle Konya ve Karaman, İsparta, Burdur ile birlikte bir kalkınma kuşağı oluşturabilecek güce sahip stratejik bir merkezdir. Ancak bu büyük potansiyele rağmen doğru planlamalar yapılmadığı için, kaynaklar verimli kullanılmadığı için ve ortak akıl işletilmediği için Antalya'nın zenginliği Antalya'ya refah getirmiyor. Bir tarafta milyonlarca turiste ve ev sahipliği yapan tesisler var. Öte yandan kira ödemeyen, geçinemeyen insanlar ve aileler var. Bir yanda üretmek isteyen ama destek bulamayan çiftçiler, diğer yanda atıl bırakılmış yatırım alanları. Bu çelişki tesadüf değil, yanlış tercihlerin, günübirlik politikaların ürünüdür. Biz Antalya'da çevresindeki tüm illere de bütüncül bir kalkınma planıyla bakıyoruz. Bölgesel eşitsizlik giderilecek, üretimi destekleyecek, teknolojiyi yaygınlaştıracak ve turizmi tüm kesimlerin kazandığı bir yapıya kavuşturacak bir yol haritamız var. Kaynakların sadece bir kesimin değil, tüm toplumun refahına hizmet ettiği, gençlerin göç etmek zorunda kalmadığı, kadınların üretiminin her alanda var olduğu bir Antalya hayal ediyoruz. Bu büyük dönüşüm için ihtiyacımız olan tek şey yeni bir yönetim anlayışı
ve güçlü bir toplumsal dayanışma ruhudur. Demokrasi sadece seçimlerde değil, her gün yeniden kurulması gereken ortak bir yaşam kültürüdür. 19 Mart'tan bu yana siz meydanlarda demokrasi tarihinin anlamlı duruşlarından birini gösteriyorsunuz. Ve bu uğurda dayanışma sandığında 511.000 oy kullandınız. Teşekkür ederiz Antalya. Bu demokrasi nöbetlerinde, adalet buluşmalarında bir yanda millet olmanın gereği olarak dayanışıyoruz. Ama aynı zamanda yeni bir yönetim anlayışının ve halkla omuz omuza yürüyen bir siyaseti hep birlikte üretiyoruz. Demokrasi nöbetleriyle büyüyen bu yürüyüşte hiçbir vatandaş yalnız değildir. Çünkü biliyoruz bu ülke, bu halk, bu topraklar daha iyisini hak ediyor. O günlere hep birlikte kavuşacağız. Kimseyi Silivri'de tutulu bulunan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bayramını kutluyoruz. İyi bayramlarda hep beraber olacağımızı müjdeliyorum. Teşekkür ederim Antalya. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz Antalya İl Başkanımız Nail Kamacı'ya. Komşu illerimizin kıymetli il başkanlarından müsaade istiyorum. Sahneyi boşaltacağız. Çok teşekkür ediyorum. Akdeniz'in yiğit insanları, şimdi ben buraya huzurlarınıza 19 Mart darbesine karşı durarak milletin iradesini bir avuç insana teslim etmeyen, gücünü milletten alan Türkiye'nin kararlı ve cesur lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i davet ediyorum. Sabahın hala sahibi var, gidecek huzur. Türkiye İttifakımızın mimarı Genel Başkanımız Özgür Özel sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sahibi var, gidecek huzurun geri durma. Yan yana olanlar kızlar, olacak bir gün geri durma. Canım Antalya, güzel Antalya, doğası zengin, toprağı bereketli, tarihi kadim Antalya. Aspendos'un taşları kadar sağlam, Alanya Kalesi kadar vakur Antalya. Güneşin toprakla, tarihin insanla buluştuğu ruhu özgür Antalya. Toroslardan gelen serin rüzgarın dünyanın en güzel, en sıcak sahillere uğraştığı yerdeyiz. Tarımın, turizmin, kültürün, sanatın şehrindeyiz. Atatürk'ün dünyanın en güzel yeri dediği kentteyiz. Güneşin toprakla, tarihin insanla buluştuğu şehirdeyiz. Merhaba Antalya, merhaba, merhaba, merhaba. Bugün buraya zalimin zulmünden size sığınmaya, Antalya'nın vicdanında yeniden doğmaya, buraya kendimizi millete emanet etmeye geldik. Size geldik, siz bize geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz.
Toros'un eteklerinde sabahı karşılayan Yörük anama selam olsun. Tarlada anlı güneşle kavrulan emekçi kardeşime, serada domatesi büyüten dertli üreticimize, turizmde sabaha kadar mesai yapan emekçilere, hepsine ayrı ayrı selam olsun. Bu şehrin bağrında herkes kardeştir. Kafkaslardan gelen de kardeştir. Balkanlardan göçen de kardeştir. Ev sahibidir. Karadenizli de bu şehirde ev sahibidir. Güneydoğu'dan gelen de, Anadolu'dan gelen de. Bu yüzden biz Antalya'ya ben diyenlerin değil, biz diyenlerin şehri diye saygı duyarız. Biz bugün Antalya'ya ben demeye değil, biz demeye, hep birlikte ayağa kalkmaya geldik. Hoş geldin Antalya, hoş geldin. Antalya'yı geleceğimi duyduğunda Antalya'ya geleceğimi duyduğunda böyle alnı derin derin çizgili bir Yörük dedem çevirdi beni. Dedi ki Silivri'ye vardığında Ekrem evladıma şunu söyle. Hiçbir zalim çoban yıldızını söndüremez. Toroslar gibi dik dursun Ekrem. Toroslar gibi dik dursun dedi. Yörük dedeme dedim ki Yörük dedeme, bu dediğini gönlüme aldım, aklıma kazdım. Müsaaden olursa bunu Antalya'dan, Antalya meydanından Ekrem Başkanıma ulaştırayım. İşte buradan, sizin huzurundan bu sözleri Ekrem Başkan'a yolluyoruz. Ve Yörük dedenin sözlerinde aslında hepimiz biliriz ki Mustafa Kemal'in sözleri gizlidir. Ne demişti? Arkadaşlar gidip bakın, Toros dağlarına bakın. Eğer orada tek bir Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyor, bir ocak yanıyorsa şunu çok iyi biliniz ki dünyada hiçbir kuvvet bizi asla yenemez. Umut Toroslardadır. Umut Toroslardadır. Çoban yıldızı çok parlaktır. Ama alacakaranlıkta görünmez olur. Ne zaman ki güneşin doğuşu yakındır, o zaman gösterir kendini. İşte Ekrem Başkan da şu an alacakaranlıkta 74 yıldır, 74 gündür bir zindanda tutuluyor. Ama biliyorsunuz ki her karanlığın bir aydınlığı, her derdin tasanın bir ferahlığı, her kötü günün güzel bir yarını vardır. Ekrem Başkan bizim çoban yıldızımızdır. Günü geldiğinde öyle bir parlayacak ki zalimlere karşı, o zalimler neye uğradıklarını şaşıracaklar. Selam olsun Silivri'ye, selam olsun Ekrem Başkan'a, selam olsun bu milletin çalışkan, dürüst, tertemiz evladına. Bugün Kepez Meydanı'ndayız. Ekrem Başkan Kepez Meydanı'nı görüyor. Peki Erdoğan sen görüyor musun Kepez Meydanı'nı? Sen dalga dalga operasyonlarla milleti korkutacağını sandın. Sen rakiplerini hapse atarak kazanabileceğini sandın. Sen tehdit ettikçe bu meydanlar doluyor. Sen üzerimize yürüdükçe ayaklarımıza yeni ayaklar, omuzlarımıza yeni omuzlar, ağızlarımıza yeni ağızlar ekleniyor. Çünkü bu millet asırlık kazanımlarına sahip çıkıyor. Emanete sahip çıkıyor. Emaneti
demokrasiyi sandığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldı. O emaneti sana kaptırmıyor, kaptırmayacak. Sen sokaklardan, meydanlardan korkarsın. Gel bak bu meydanda korkan kimse var mı? Bu meydanı dolduran ne benim ne Cumhuriyet Halk Partisi. Bu milletin iradesine darbe yapan cuntacının başı ben değilim, sensin. Bu millet sizin zulmünüze karşı ayaktadır. Bu meydanı dolduran senin zulmüne karşı ayağa kalkan Antalya'dır, Türkiye'dir. Selam olsun Antalya'ya. Selam olsun Türkiye'nin bütün demokratlarına. Bu meydanda bütün demokratlar var. Sosyal demokratlar burada. Sosyalist demokratlar burada. Muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar burada. Kürdü, Türk'ü, Türkmeni, Laz'ı, Çerkez'i, Türkiye'nin bütün demokratları atasına, cumhuriyetine, bayrağına, vatanına ve millet takdir ederse gelecek bir sonraki cumhurbaşkanına sahip çıkmaya gelmiş Antalya'ya, Kepez Meydanı'na. 19 Mart'tan itibaren hemen sonra 7 gün 7 gece önce Saraçhane'de, sonra milyonlarla beraber Maltepe'de, ardından Samsun'da, Yozgat'ta, Mersin'de, Konya'da, Van'da, İzmir'de, Bursa'da, dün Düzce'de milyonlarla beraberdik. 9. il bugün Antalya'dayız. Artık eski siyaset yok. Artık kimsenin kalesi yok. Ne Yozgat, ne Konya AK Parti'nin kalesidir. Ne İzmir, ne bir başka yer CHP'nin kalesidir. Antalya bir öyle, bir böyle değildir. Bütün kaleler artık milletindir. Güzel Antalya milletin kalesidir. Demokrasinin kalesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaleleri de millete feda olsun. Artık kalelerin siyaseti, artık kutuplaşma, artık şeytanlaştırma, hedef gösterme, bunlar sona ersin. Artık bu millet huzur istiyor, kardeşlik istiyor, kucaklaşmak istiyor. Bu millet kavgadan, bu millet yokluktan, yoksulluktan bıkmış. Artık bakan evlatlarının değil, vatan evlatlarının zamanı gelsin istiyor. Değerli Antalyalılar, yaşadıklarımızın adını doğru koymak lazım. Dünyada 2 tür darbe var. Birini askerler yapar, diğerini siviller. Hepsinin amacı demokrasiyi kesintiye uğratmak. 27 Mayıs neyse 12 Mart, 12 Eylül odur. 15 Temmuz'da odur. İşte 19 Mart'taki darbe de aynı diğerleri gibi bir darbedir. Ama bu sefer arkasında askerler, ayakta postallar değil. Arkasında rakibinden korkan birisi, artık arkasında milletin desteği olmayan Selefi bir akım, halefine engelleme yapmak için demokrasi dışı yöntemlere başvurmuştur. Erdoğan rakibiyle sandıkta yarışmaktan korkmuş, bu kez darbe postalla değil cübbeyle gelmiştir. Çoklu makam bozukluğu yaşayan Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı, parti başkanlığı gibi şapkalarına bir de junta başkanlığını eklemiş. Bu darbenin karargahı Beştepe, silahı yargı, mühimmatını da iftira yapmıştır. Biz onun iftiralarına, kontrol ettiği yargıya, saraydan yönettiği darbeye karşı önce Saraçhane'den, sonra 81 ilden ayrı ayrı büyük bir cesaretle sesimizi yükselttik. Ve diyoruz ki söz milletindir. Kendisine sesleniyoruz. Ey Erdoğan! Ey Erdoğan! Ben milletim. Milli iradeyim. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Adayımı bırak. Sandığımı getir. Adayımı sandıkta yarıştıracağım. Cesaretin varsa karşımıza çıkacaksın. Ama şunu bil ki zulmünün sonuna, devrinin sonuna geliyorsun. Millet kararını verdi. Ekrem İmamoğlu geliyor. Bir devir bitiyor. Yeni bir devir başlıyor. Artık arkasında milletin desteği olmayan bir iktidar var. Olsaydı darbeye kalkışmaz, sandıktan korkmaz. Artık milletin, devletin de itimat etmediği bir iktidar olduğunu itiraf etmezdi. Olsaydı 3 savcının, 3 gizli tanığın, ayarlanmış 3 hakimin arkasına sığınmazdı. Artık milletin güvenmediği, tükenmiş, yaşlanmış bir iktidar var. Herkes bilsin ki bunlar bir avuçtur. Bir avuç insan bugün güzelim ülkeye ihanet etmektedir. Onlar bir avuç insansa biz milyonlarız. Onlar azlar, biz çokuz. Ve onlar koca koltuklarında küçülürken siz, milletimiz, meydan meydan büyüyorsunuz. Bugün hiç şüphe yok ki burası da bir meclistir. Demokrasilerde millet vekaletini verdikten sonra öyle bir köşede oturmaz. Kendisiyle ilgili her konuda çıkar, konuşur, gerekirse meydana çıkar. Kendisiyle ilgili her konuda sözün ve kararın sahibi millettir. Eğer bir iktidar aldığı bu yetkileri kötüye kullanırsa, milleti karınca gibi ezmeye çalışırsa, işte o zaman her sokak, her meydan, her fabrika birer meclistir. Bugün Kepez Meydanı da bir meclistir. Hem de milletin gerçek meclisidir. Biz birileri gibi salon siyasetçisi değil, milletin siyasetçisiyiz. Biz birileri gibi salonlara doldurduğumuz atanmışlara kendimizi alkışlatıp sokaktan, pazardan, meydandan kaçmayız. Cumhuriyet Halk Partisi sokaktadır, meydandadır. Milletiyle omuz omuza, milletiyle birlikte iktidara yürümektedir. Burada Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olmuş gençler var. Onlar büyük bir heyecanla bekliyorlar. Birazdan bu meydan onlara Türkiye tarihinin görülmemiş bir mezuniyet törenini yapacak. Önce gençlere bir hoş geldiniz alkışı yapalım.
Ekrem Başkan 6 yıllık görev süresinde hiç olmadığı kadar müfettiş, hiç olmadığı kadar denetim, teftiş gördü. Sayıştay denetimlerinin hepsinden teker teker geçtik. Her şeyi didik didik ettiler ama hiçbir şey bulamadılar. Ne zaman ki Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı, işte o zaman cuntayı kurdular. Darbe planlarını öne çektiler. Önce 18 Mart'ta bir iftar vaktinde 31 yıllık diplomasını iptal ettiler. Bunu yurt dışından gelenler anlatınca inanamıyorlar, gözleri büyüyor, bir daha soruyorlar. Bundan 35 yıl önce İstanbul Üniversitesi ilan verdi gazetelere. Yatay geçiş isteyen öğrencileri davet etti, evraklarını aldı. İnceledi, daha sonra kayıtlarını yaptı. Uygun dersleri saydı ki pek azını kabul etti, geri kalanını bir daha okuttu. Ve onları mezun etti. Diplomalarını verdi ve 31 yıldır o diplomayla çalışıyorlar. Ben Ekrem Başkan'dan değil, 24 tane arkadaşından birinden bahsedeceğim. Kişi o dönem İstanbul Üniversitesi'nden diplomasını almış, yüksek lisans yapmış, yurt dışına gitmiş, Sorbonne'da doktora yapmış, Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden Galatasaray Üniversitesi'nde işletme bölümüne girmiş, bölümün başkanı olmuş. Dünya kadar öğrenci okutmuş. Dünya kadar mezun vermiş ama bir anda diploma iptaliyle Sorbonne'dan doktoralı işletme fakültesi dekanı lise mezunu olmuş. Nasıl olmuş? Çünkü bir kusuru varmış. Bir kusuru. O dekanın kusuru çok çalışmak, okumak, başarmak, bir yerlere gelmenin yanında, bu kadar başarının yanında bir kusuru varmış. O da Ekrem İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı olmakmış. Sadece Ekrem İmamoğlu'ndan korktuğu için bir dekanı lise mezununa çevirebilen bir anlayışla karşı karşıyayız. 74 gün geçti, halen daha hiçbir iddialarını ispat edemediler. Erdoğan, Ergenekon ve Balyoz'da ben bu davaların savcısıyım diyordu. Zekeriya Öz'ü koruyup kolluyor. Onun altına zırhlı araçlar veriyor ve ben Zekeriya Öz'e kefilim diyordu. O dönemde ben de o Zekeriya Öz'e kefil olurken bu milletin şerefli askerlerine, aydınlarına kefil oldum. O dönemde ben Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a kefil oldum. O dönemde ben Mustafa Balbay'a kefil oldum. O dönemde ben Mehmet Haberal'a kefil oldum. Şimdi üstünden zaman geçti. Erdoğan'ın kefil olduğu Zekeriya Öz bir fare gibi kaçtı, Amerika'ya yerleşti. Benim kefil olduğum İlker Başbuğ, Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve bütün komutanlar sizin aranızda alnı açık, başı dik geziyorlar. Şimdi millete hatırlatıyorum. O yine birine kefil oluyor. Ben yine birine, Ekrem İmamoğlu'na kefil oluyorum. Bir gün yine birileri bir ülkeden kaçarsa yine çıkıp sizin karşınızda bu milletten af mı dileyecek? Milletimden ve Rabbimden af diliyorum. Yine aldatıldım mı diyecek. Bir kez daha
bu millete bu felaketi yaşatmasına izin vermeyeceğiz. Ve buradan Erdoğan'a tarih önünde son ihtarımı bulunuyorum. Kendi geleceğin için kumpaslar uğrunda böyle savcılara talimat verip sonra da arkasına geçme. Adaletten şaşma. Çünkü bu sefer yaptığını yanına bırakmayacak. Ekrem Başkan'ı orada bırakmayacak. Seni indireceğiz. Onu o makama mutlaka getireceğiz. O savcı anayasaya aykırı olarak İstanbul'a atanalı tam 214 gün geçti. 214 gündür saldırıyorlar ama hiçbir şey bulamadılar. Televizyonlarda Ekrem Başkanımızın, arkadaşlarımızın onuruyla, haysiyetiyle oynuyorlar. Ailelere, evlatlara, eşlere saldırıyorlar. Savaş hukukunda olmayan namertlikler yapıyorlar. Kul hakkı yiyorlar, günaha giriyorlar. AK Parti'nin vicdanlı insanlarına sesleniyorum. Erdoğan da geçmişte birçok soruşturmaya muhatap oldu. Hatırlayın, terörle, yolsuzlukla, çete kurmakla yargılandı. Ama bir günden bir güne kapısına sabah polis yollanmadı. Bir gün tutuklu yargılanmadı. TRT ekranlarında üzerine yalanlar, iftiralar boca edilmedi. Pankartları yasaklanmadı. Geceleri duvarlardan sökülmedi. Cezaevindeyken şiir albümü çıkardı. Ziyaretçi kısıtına gidilmedi. Ziyaretçi rekoruyla övündü. Ancak Erdoğan kendisine yapılmayanı rakibine yapıyor. Kendisine yapılmayan zulmü Ekrem Başkan'a yapıyor. Düğünün mağduru olan Erdoğan artık bugünün zalimidir. Tarih önüne Saraçhane'deki dünkü mağdur bugünkü zalim olarak kazınmıştır. Bunu kimse aklından çıkarmasın. Bunu unutmayız, unutturmayız. Bilinsin ki kurulan kumpas FETÖ dönemleri kadar kirlidir. Yargı yine talimatlıdır. Kararlar yine sipariştir. Tanıklar yine gizlidir. Dosyalar yine boştur. İftiralar yine zehirlidir. 74 günün sonunda köşeye sıkıştılar, panik evresindeler. Bundan çıkabilmek için iftira at, kurtul politikasına geçtiler. Daha önce kadın tutukluları tehdit ettiler, deşifre ettik. Şimdi son bir tutukluyu cezaevinden kimseye haber vermeden, avukatı olmadan savcılığa götürüp iftiracılığa zorladılar. Tehdit ettiler, şantaj yaptılar. Ekrem Başkan'ı suçlamazsan içeride çürürsün dediler. Buradan soruyorum, o başsavcıya soruyorum, adınla soruyorum. Ey Akın Gürlek, sen savcı mısın yoksa mafya mısın? Boş olan dosyanı doldurmak için, bu dosyayı iftiralarla doldurmak için bu yollara nasıl başvurursun? Son olarak 5. dalgada 47 kişiyi daha gözaltına aldı. Avcılar Belediye Başkanımız 30 yaşında gençlik kollarından gelen Utku Caner Çaykara'yı, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız sevgili Hakan'ı, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün'ü, Adana Seyhan Belediye Başkanımız
Kadın Kolları Başkanlığından gelen Oya Tekin'i, Adana Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ı, parti meclis üyemiz sevgili kardeşim Baki Aydöner'i. Bir şey mi var? Şuraya bir ambulans, bir bakın. Nerede göreyim hemen şeyi? Sağlık görevlileri neredesiniz? Geliyorlar hemen oradan. Bak geldi kardeşim. Ve Antalya'ya annesini ve babasını kısa süreler aralıklarla Antalya'ya veren, Antalya'nın topraklarına veren evladınız Aykut Erdoğdu'yu yalan ve iftiralarla gözaltına aldılar. Ey darbeciler, size Antalya'dan sesleniyorum. Antalya'dan 5 değil 55 dalga yapsanız da bu milleti teslim alamayacaksınız. Bu meydanları boşaltamayacaksınız. Ve emin olun sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar. Geldi mi oraya? İyi mi? Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gencecik kardeşlerimize bunları yapanlar bilsinler ki bizim birbirimizle bağımız siyaset bağı, çıkar bağı değildir. Bizim birbirimizle olan bağımız bir kavgaya birlikte inanmanın, bir mücadeleyi birlikte verebilmenin bağıdır. Bir inancın yüceliğinde buldum seni, bir kavganın güzelliğinde sevdim. 1000 kez budadılar körpe dallarımızı, 1000 kez kırdılar, yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. 1000 kere korkuya boğdular zamanı, 1000 kez ölümlediler. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Ey her şeyi bitti sananlar, her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnenler, ne çiçekler, ne kentlerde devleşen öfke henüz elveda demediler. Bitmedi daha o kavga, sürüyor, sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Bu şiir Aykut'a gitti. Bu şiir Caner'e, Hakan'a, Hasan'a, Oya'ya, Kadir Aydar'a. Bu şiir Ekrem Başkan'a gitti, Ekrem Başkan'a. Bu şiir Antalya'dan Silivri'ye, Antalya'dan Silivri'deki, Kandıra'daki, İzmir'deki, dört bir taraftaki kardeşlere, evlatlara. Biz kırılmayız, bizi kıramazlar. Kırsalar da inadına çiçekteyiz, inadına meyvedeyiz, inadına doğumdayız. Yine hep birlikte umuttayız, sevinçteyiz. Biz buradayız, biz buradayız, biz başaracağız. Erdoğan'a Antalya'dan son çağrı. Bu millet barış, kardeşlik, iş ve aş istiyor. Türkiye'nin bu kabustan uyanması gerekiyor. İleride yine kandırıldım dememek, güvendiğin 3 hukukçuyu buna karşı tedbir olarak görevlendirmeni bekliyoruz. Gelsinler, soruşturmayı incelesinler. Hala bu davanın savcısıyım diyeceksen ben de avukatıyım. Hodri meydan. İddianameyi yazın. Tutuksuz yargılayın. TRT'den canlı yayınlayın. Bu millet iftirayı da duysun, cevabını da duysun. Ekrem Başkan o savcıya o salonu nasıl derediyor bunu da görsün millet. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan.
bu ülkenin onurlu yargı mensuplarına bir kez daha sesleniyorum. Bu yapılanlardan her birinizin hoşnut olmadığını, rahatsızlıklarınızın olduğunu biliyorum. Bilin ki bu millet sizin doğru, vicdanlı, cesur kararlarınızın arkasında duracaktır. Unutmayın, tarihte olduğu gibi hukukun yanında duranlar onurlarıyla, şerefleriyle tarihe geçecekler. Ancak bu darbeciler bir daha insan içine çıkamayacaklar. Tarafsız olun, hukuka uyun, bu milletin gönlünde tarihe geçin. Suç işleyenlerin değil, hukukun peşinden gidin. Suç işleyenlere değil, millete kardeş olun, millete yoldaş olun. Çıkmış hala suç örgütü diyor, ahtapot diyor. Bu hukuksuzluğa dünyadan tepki gelince de rahatsız oluyor. Dostum İspanya Başbakanı Pedro Sánchez davetimiz üzerine Sosyalist Enternasyonel toplantısı için İstanbul'daydı. Orada 81 ülkeden 89 partinin temsilcileri hep birlikte İmamoğlu'na özgürlük diye şurada gördüğünüz pankartı kaldırdık. Free İmamoğlu diye. Erdoğan bunu görmüş, rahatsız olmuş. Pedro Sánchez'i kastederek ben kendisine işin aslını anlatmıştım. Şimdi gitmiş orada bir şey kaldırıyor diyor. Ey Erdoğan, sen bu davanın ne savcısısın ne hakimisin. Bu dava bir de tutup dönüp dolaşıp Türkiye hukuk devleti diyorsun. Bu davada gizlilik kararı var. Dosyalar gizliyken sen işin aslını nereden biliyorsun? Türkiye'de yargı bağımsızsa sen bir partinin genel başkanı olarak kimsenin bilmediği dosyayı nasıl İspanya Başbakanı'na anlatıyorsun? Demek ki anlattıkların da o dosya kadar boş. Demek ki sen de o savcı kadar çaresizsin. İmamoğlu'na özgürlük demek ve bunu savunmak cesaret işidir. Senin söylediğin yalanlara inanıp da buradan kanıt aramak ise cesaret bir yana tam olarak acizliktir. Aciz bir yargı, aciz bir savcı, aciz bir dosyayı sırf kendi çıkarların için yaratmaya çalışıyorsun. Oysa Türkiye Cumhuriyeti bunu hak etmedi, bundan sonra da hak etmeyecek. Gelelim senin ahtapotuna. Kendisine grup toplantısında bir ahtapot göstermiştim. Bu ahtapot neymiş, nereleri sarmış? Bugün Erdoğan'a ayna tutalım. Geçen hafta İzmir'i izlediniz mi? İlk kez bir şey izlettik. Çok beğenildi. Beğendiniz mi? Bir hafta boyunca İzmir mitingindeki video konuşuldu. Gördünüz mü? Şimdi bir ay boyunca bu videoyu konuşsunlar bakalım. Hep beraber izleyelim. Ahtapot neymiş, kolları neredeymiş? Bu karanlık organizasyon kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Herkese göstereceğim inşallah o ahtapot nasıl bir ahtapotmuş diye. Almanya'daki soruşturmada AKP'nin Deniz Feneri yolsuzluğunun merkezinde yer aldığı belirtiliyordu. Biz sizi her zaman Deniz Feneri'nin bir gizli gönüllüsü olarak gördük. O nedenle siz bizce bir Deniz Feneri'siniz. Ve böyle de devam edecek gibi görünüyor. Bir yanda öldürülen bahis patronu Halil Falyalı, diğer yanda eski Kuzey Kıbrıs Büyükelçisi, üst düzey AKP'li siyasetçiler ve MİT. Neticede hani sizin ortalama bir bütçeye sahip olduğunuzu düşünürsek gemide bayağı bir para değil mi? Şimdi
Gemi var, gemicik var. Ya. Güne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum. Kızılay depremin 3. gününde meğer ahbaba çadır satmış. Pekcan önce şirketi İşin Bakanlık'tan hibe almış, ardından dezenfektan üretmiş, hibeyle ürettiği ürünleri fahiş fiyata kendi bakanlığına satmıştı. Bu arkadaşlarımızla ilgili linç kampanyalarını kınıyorum. Dünya üzerinde kamudan en çok ihale alan firmalar bunlar. Aklınıza ne iş geliyorsa bunlar alıyor. İktidar Mehmet Cengiz Beyefendi'ye olağanüstü tutarlarda ihaleler veriyor hem de borçlarını siliyor. Son 10 yılda 30 defa vergi ve harç borcu indirildi. 30 defa. Yapacağız. İnadına yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inadı uzun süredir Arap medyasında yatırım fırsat olarak sunuluyor. وتؤهله للحصول على الجنسية التركية. Ben yolsuzluk dendiğinde şunu anladım. Devletin kasası soyuluyor mu, soyulmuyor mu? Bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. 22 ismin gözaltına alındığı belirtiliyor. 1 trilyon civarı param var. Evet. Benden önceki İçişleri Bakanlarının oğluyla ilgili evde bir takım şeyler var değil mi? Para sayma makineleri var. Hırsız evin içindeyse kilit yararsız ve nafiledir. 17-25 aralığının kara kutusu bize göre kaçak ve karanlık saraydadır. Çünkü 17-25 aralığının göbeğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu savcının ifşaatıyla açıklık kazanmıştır. Gizlilik kaydı olan bu dosyalar medyaya servis ediliyor. Anladım. Evet, tamamıyla sıfırlayacağız inşallah. İmar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. Oğlum ben her cuma bir tane ayet sallıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nun önceki döneme ait yolsuzlukları soruşturduğu 50 klasöre İçişleri Bakanlığı biz bakacağız diyerek el koymuştu. Dosyaların akıbetine ilişkin 10 aydır henüz bir ses yok. Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi Melik Gökçek hakkında 100'e yakın suç duyurusunda bulundu. Savcılıksa Gökçek'i ne ifadeye çağırdı ne de bir dava açtı. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Bu oyunun içerisine bulaşan, bu oyunda aktif rol alanları tarih affetmeyecektir. Ahtapot'un kolları bir deşifre oluyor. Al sana ahtapot bu. Al sana ahtapot. Ahtapot meraklılarına gösterilir. Aranan ahtapot bulundu. Al sana ahtapot. Orada burada ahtapot arama. Ahtapot sarayda. Ahtapot nerede? Ahtapot nerede? Ahtapot nerede? Ya Erdoğan, öyle iftirayla ahtapot ararsan gerçek ahtapotu Antalya'da görürsün. Ahtapot nerede? O saraydaki ahtapotun da o ellerinin uzandığı her yerdeki yapılan o yolsuzlukların da teker teker hesabını Türkiye'de bağımsız yargı soracak. Hiçbirimiz karışmayacağız. Mahkemeler önünde hesap verecekler. ...19 Mart darbesi maalesef bir kara delik gibi milletin her şeyini yutuyor. Milletin alın teri bir kişinin ihtirasına kurban ediliyor. Sadece sattıkları döviz rezervi 60 milyar doları aştı. Borsa çöktü. Yabancı yatırımcı kaçtı. 2.4 trilyon lira yani 86 milyona bölünce bu meydandaki herkes, Türkiye'deki herkes, dün gece doğan, bugün kundakta olan da, ölüm döşeğinde olan da cebinden 27'şer bin lira kaybettik hepimiz. Bu paranın sadece 1/10 emeklileri,
Bakayım 14.500 lira alan emekliler el kaldırsın. Olmadı. Bayrakları indir. Sadece el. 14.500 lira alan. Bu emeklilerimize, bu eli öpülesi emeklilerin bu nasırlı ellerine ayda 14.500 lira değil 30.000 lira verebilirdik 10 yıl boyunca. Bu parayla Antalyalı çiftçilerin bütün borçlarını, yetmez Türkiye'deki bütün çiftçi borçlarını öder, kapatır, borçları kadar da üstüne para verebilirdik. Atanmayan 1 milyon öğretmen var. Onları atayabilir, 3 yıllık maaşlarını peşin verebilirdik. Yıl boyunca sosyal yardım alan 4.6 milyon yoksulumuza 40'ar bin lira maaş verebilirdik. 12 milyon işsizimize 15'er bin lira işsizlik maaşı verebilirdik. Şu anda 1.7 milyon öğrenci KYK kredisiyle bursla geçinmeye çalışıyor. Sadece 3 bin lira alıyorlar. Tüm bu öğrencilere 3 bin lira değil 30 bin lira burs verebilirdik. Ama bu parayı millete vermediler. Bu parayı Ekrem İmamoğlu'nu hapse atmak için harcadılar. Söz veriyoruz. Bu kötülüğü, bu organize kötülüğü bitireceğiz. Ekrem İmamoğlu'nu da, bu milletin hakkını da bunlardan söke söke alacağız inşallah. Söke söke alacağız. Ekonomiden bahsedince Antalya'nın sorunlarından bahsetmemek olmaz. Burada belki de Türkiye'nin en dertli büyükşehir belediye başkanı var. Antalya Büyükşehir. Antalya geçtiğimiz yıl 27 milyon turist ağırladı. 2024'te 61 milyar dolar turizm gelirinin 23 milyarını Antalya getiriyor. Ama sıra hizmete gelince 2.7 milyona göre kaynak aktarılıyor. Gelen misafir 27 milyon, para ödenirken kış nüfusu, kayıtlı nüfus 2.7 milyon. Antalya'nın sorunları yıllardır çözümsüz. İhalesi yapılan Antalya-Alanya otoyolunun daha temelini bile atmadılar. Öyle değil mi başkanım? Almanya'dan Antalya'ya 3 saatte geliyorsun. Antalya'dan Alanya'ya 3,5 saatte gidiyorsun. Alacabel ve Çubukbeli tünelleri bitmedi. Finike, Demre, Elmalı, Kaş bağlantı yolları yetersiz. Gazipaşa Anamur yolu onlarca yıldır sürüncemede. Ben biliyorum, her geldiğimde dinliyorum. Kuzey çevre yolu ve batı çevre yolu tamamlanmadı. Antalya Isparta yolu 25 yıldır bitmedi. Demir yolundan mahkum bırakılan Antalya için ihale bile yapmadılar. Hem ihracat yapan hem ülkeyi besleyen Antalya çiftçisine ise bir dokun bina işit. Gübre, ilaç, fide, mazot kat kat arttı. Ürün fiyatı 3 sene önceyle aynı. Antalya'nın yaş sebze meyve ihracatı artacağına %7 azaldı. Türkiye'den Rusya'ya domates gümrükleniyor. Burada maliyet 300 dolar, İran'da 125 dolar. Türk tırları 3 kat pahalıya gümrükleniyor. Nasıl rekabet edecekler? Ziraat Bankası kredilerinde faiz %4,5'tan %25'e çıkmış. Burada çiftçi artık dert ekip kahır biçiyor. Çiftçiyi yok sayanlara yazıklar olsun. Bir de şimdi Antalya'nın hallerini belediyenin elindeki halciye, üreticiye hizmet edilen, katkı sağlanan, arka çıkılan hallerini bakanlığa bağlamak istiyorlar.
buradan şu anda aramızda bulunmayan Cumhurbaşkanı adayımıza onun adına şunun sözünü veriyorum Antalya. Bundan bir sonraki Cumhurbaşkanı şimdiki gibi çiftçiye, köylüye kulağını kapayan, canı sıkılınca al ananı da git diyen değil, birinci Cumhurbaşkanı gibi köylü milletin efendisidir diyen bir Cumhurbaşkanı olacak. Akdeniz Üniversitesi köylü milletin efendisidir lafını duyunca başladı hep bir ağızdan bağırmaya. Mustafa Kemal'in askerleri izliyorlar. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Darbeye direnişin en ön safında hep bu genç kardeşlerim vardı. Barikatları yıktılar, Saraçhane meydanını doldurdular. Tüm Türkiye'de, Ankara'da da, Antalya'da da, Zonguldak'ta da, Erzurum'da da gençler hep ön plandaydı. Antalya'da Akdeniz Üniversitelilerle ne kadar gurur duysanız azdır. Ancak Akdeniz Üniversitesi'nin gurur duyulacak gençlerinin yanında bir de utanç duyulacak rektörü var. Sokaklara çıkan, iradelerini savunan gençler bugün aramızda. Akdeniz Üniversitesi'nin göbeğinden saraya bağlı rektörü bu pırıl pırıl genç kardeşlerime mezuniyet töreni yaptırmadı. Korktu onlardan. Üzülmüşler. Diyorlar ki Akdeniz Üniversitesi okuduk, çalıştık, bitirdik, mezun olduk. Rektör mezuniyeti elimizden aldı. Mezuniyet coşkusu yaşayamadık. Bir kep bile atamadık. Ben de dedim ki biz onlara görülmemiş bir mezuniyet töreni yapmaya ve onların kep törenini hep birlikte alkışlamaya geliyoruz. Gençlerle gurur duyuyoruz. Gençlere özgürlük istiyoruz. İyi bir gelecek istiyoruz. Akdeniz Üniversitesi sizlerle gurur duyuyoruz. Ve şimdi hep beraber ondan geriye sayıyoruz ve Akdeniz Üniversitesi'nin öğrencileri Türkiye'nin gözü önünde yüz binlerce kişinin geri sayımıyla kep atıyor. 10 6 5 4 3 2 1 şimdi. Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü işine gelene fahri doktora veriyor. İşine geleni alkışlatıyor. Kendi diploması olmayan biri hem öğrencilerimizin dilinden anlamayan, onların ruhunu bilmeyen, onların coşkusuna ortak olamayan bir rektör atamış. O rektör de mezuniyetlerini iptal etmiş. Biz bu kardeşlerimin her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Bu meydandan, Akdeniz Üniversitesi'nden ve bütün üniversitelerden mezun olan tüm evlatlarımız için en kuvvetli alkışı duymak istiyorum.
Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Akdeniz Üniversitesi'ne arkadan gelen sesi duyuyor musunuz? Antalya sizinle gurur duyuyor. Dur. Bir şeyi yapacaksak dörtlü kanon gibi oldu. Hep birlikte susuyoruz. Ben başlatıyorum, devam ediyoruz. Rektör duysun. Antalya sizinle gurur duyuyor. Antalya sizinle gurur duyuyor. Antalya sizinle gurur duyuyor. Antalya sizinle gurur duyuyor. Gençlerin sorunları çok ama emeklilerin de sorunları hiç az değil. Asgari ücretlilerin sorunları hiç az değil. Asgari ücret hiç zamlanmadan bir yıl geçirmişti. Hatırlayın, 2023 seçimlerinden önce Temmuz'da ara zamlar yapılıyordu. 2 yıl yapıldı. 2023'te 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Erdoğan çıktı, dedi ki enflasyonist ortamda asgari ücreti belki de yılda 4 kez enflasyon için ayarlamak lazım. O gün bunu söyleyip asgari ücrete Mart'ta, Temmuz'da ve Ekim'de ara zamlar yapmayı taahhüt etti. Oyu aldı ancak asgari ücretliyi unuttu. 17 bin liralık asgari ücrete bırakın 4 kez, bir kez bile iyileştirme yapmadı. Ardından 17 bin liralık asgari ücrete zam yapılırken gerçekleşen enflasyon değil, beklenen enflasyon üzerinden zam yaptılar. Yani beceremedikleri enflasyon hedefi üzerinden zam. 30 bin lira olması gereken asgari ücreti 22 bin lirada bıraktılar. O 22 bin liralık asgari ücret TÜİK'in hesabıyla ilk 4 ayda 3.100 lira eridi, 19 bin liraya geriledi. Asgari ücrete ara zammı almazsak eğer Haziran ayının sonunda verildiğinden geride bir asgari ücretle emekçi kardeşlerim perişan olacaklar. Bunu yaparken küçük işletmeleri, küçük esnafı, KOBİ'lerimizi, buradaki otel sahiplerini asla mağdur etmeyeceğiz. İşverenin de yüzünü güldürecek, emekçinin de zammını mutlaka alacağız. Hafta içi DİSK'i, TİSK'i, Hak İş'i, Türk İş'i ziyaret ettim. İktidarın kurmadığı asgari ücret masasını, komisyonunu fiilen biz kuruyoruz. Ve buradan hem esnafta, KOBİ'lerde, fabrikalarda, tarlalarda, özellikle ihracat için zamanla yarışan paketleme servislerinde, otellerde çalışan kardeşlerim için bu meydandan bir dayanışmayı yükseltmek istiyoruz. Asgari ücrete ara zam hakkımız, bunu söke söke alacağız. Antalya hazır mı? Ara zam hakkımız, söke söke alırız. Ara zam
hakkımız, söke söke alırız. Arasam hakkımız, söke söke alırız. Bu gençler için bağıran Antalyalılar, hiç boşuna bağırmamışsınız. Gençler sizin için, asgari ücretlinin ara zammı için hepimizden çok bağırdılar. Bir de emeklilerin durumu var. Emeklilere sefalet ücreti veriyorlar. TÜİK zaten hesaplamayı kötü yapıyor. Bir de beklenti enflasyonuna dönüyorlar. Kuş kadar zam veriyorlar. Şimdi bu 14.500 lirayı 16.000 lira falan yapmaya hazırlanıyorlar. Ama emekli örgütleri ve bu işin hesabını bilen herkes biliyor ki emeklilerin mutlaka seyyanen zam alması lazım. Biz geçtiğimiz yıl bir büyük mücadeleyi bütün emeklilerle birlikte meydan meydan büyüttük. Emekliler ve emekli dostları, yeni bir mücadele için hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Seyyanen zam hakkımız, söke söke alırız. Gençler, emekliler aynı desteği bekliyorlar. Seyyanen zam hakkımız, söke söke alırız. Seyyanen zam hakkımız, söke söke alırız. İşte bu meydanın hem Ekrem Başkan'la dayanışmasıdır, hem sosyal demokratın muhafazakar demokratla kol kola, milliyetçi demokratın liberal demokratla kol kola, Türk demokratların, Kürt demokratların omuz omuza, Laz'ın, Çerkez'in, Pomağın, Arnavut'un her birimizin omuz omuza duyduğu bu meydanda 80 yaşındaki emeklinin hakkını 20 yaşındaki Akdeniz Üniversiteli, onun hakkını asgari ücretli bu meydanda birlikte savunmaktadır. İşte ihtiyacımız olan bu birleşik mücadeledir. Meydana güç veren, meydandan güç alan tüm sendikalara, tüm siyasi partilere, her yaş grubundan bütün demokratlara yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte mücadele edip hep birlikte kazanacağız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hep beraber. Kurtuluş yok. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu enerjinin karşısında başaramayacaklar. Bir işi başarmak için 3 şeye ihtiyaç var. 1. Ahlaki üstünlük. Elhamdülillah bizde. 2. Psikolojik üstünlük. Uzun süredir elimizde. 3. Çoğunluk enerjisi. İşte o enerjide ta buradan en arkaya kadar yüz binlerce Antalyalı'nın yüreğinde. Hepinizle gurur duyuyoruz. Hepinize yürekten inanıyoruz. Her şey çok güzel olacak sesleri arasında Ekrem Başkan küçücük hücresinde dimdik ayakta, yerin 7 kat üstünde bir yerde, büyük bir mutlulukta moral olarak. Ama onlar saraylarında yerin 7 kat dibindeler. Sıcak salonlarından ayrılamayanlar çarşıya, pazara, tarlaya inemiyorlar. Milletten korkan iktidar olur mu? Bunlar öyle oldu. Bunlar artık insan içine çıkamıyorlar. Erdoğan'ın partisi %30'un altına düştü. Yarın sandık gelse iktidarda değil. Biraz önce gördüğünüz ortağı ile birlikte toplam %35 bile değiller. Yarın sandık gelse Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı,
Milletin iktidarını geciktirebilirler ama asla engelleyemezler. Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin, karşımıza çıksın. Bu Kasım'dan geçi yok, yarışalım, millet kararını versin. Aday olamıyorsa oğlumu geliyor, damadımı geliyor, birbirini yiyen bakanlarımı geliyor. Kim geliyorsa gelsin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ekrem İmamoğlu o seçime girecek. Ekrem İmamoğlu o seçimi kazanacak. Bizi engelleyemezsiniz. Milleti durduramazsınız. Efendim, meşruiyeti kalmamış bir iktidar meydanlardan istifa sloganlarını duyar. Güya bir de bu meşruiyeti kalmamış adamlar anayasa yapacakmış. Sen anayasayı defalarca değiştirdin. Sen hiç anayasa yapmadın ki. Hep bana yasa yaptın. Anayasa her doğan çocuk için yapılır. Sen her doğana değil Erdoğan'a anayasa yaptın. Bu anayasa zaten Kenan Evren'le Tayyip Erdoğan'ın ortak anayasasıdır. Bu millet darbecilere anayasa yaptırmaz. 12 Eylül darbe anayasasını değiştirelim derken 19 Mart darbecileriyle birlikte bu millet anayasa yapmaz. Bu iktidar yağmursuz bulut gibi gökyüzünü karartıyor ama millete bir damla su düşürmüyor. Bereketsiz bunlar. Bunlarla anayasayı bırakın, oturup birlikte menemen bile yapılmaz. Ama artık milletin mevsimi başlıyor. Adaletin baharı, özgürlüğün güneşi, huzurun rüzgarı esiyor. Siz artık bu millete istikamet çizemezsiniz. Sizin devriniz bitti artık. Milletin devri başlıyor. Artık bağımsız, özgür, adil bir Türkiye'nin devri başlıyor. Artık AB üyesi olmuş zengin bir Türkiye özleniyor. Adım adım bu Türkiye geliyor. Dünya tarihinin en büyük imza kampanyasını hep beraber sürdürüyoruz. Buradan ilan ediyorum. İmza sayımız 15 milyonu aştı, 17 milyonu aştı, 20 milyona yaklaştı. Hedefe ulaşmamıza çok az kaldı. Ama artık imza vermeyenleri bulmak, onlarla konuşmak, föyleri onlara ulaştırmak, onları ikna etmek, teşvik etmek sizlere kalıyor. Sesimi duyan herkese şunu söylüyorum. İmza vermeyenleri imza vermeye, verdiyse bir yakınını imza vermeye götürmeye davet ediyorum. Yarına bırakmayın. Bırakırsanız bu darbecilerin yanına kalır. İmzalar tamamlandığında bu millet bu iktidara gücünü göstermiş olacak. Bütün dünya bu milletin gücünü, bu iktidarınsa düştüğü durumu görecekler. Bunun için hep beraber icazeti başkalarından alan, milletin sofrasından korkup kaçıp başkalarının, dış güçlerin sofrasına oturanlar, emperyalistlerin Orta Doğu planına kukla olanlar, İsrail'e ses çıkaramayanlar, birilerinin Filistin'i paylaşıp oradan Filistinlileri sürmesine sessiz kalanlar, bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl önceki gibi dimdik ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi emperyalistlerin karşısında milletinin yanındadır. Yolumuzda
kimse duramayacak. Türkiye ittifakı kazanacak. Mutlaka Türkiye kazanacak. Ve biz ver bakalım. Ver tabii ki. Ver. At bana. Bu meydan. Değerli arkadaşlar. Aşağıdan bir kardeşim bir tişört gösterdi. Dedi ki bunu gösterebilir misin? Bakın biz sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, biz biliyorum sürpriz olsun diye böyle tutuyorum. Abacım benim ters tutuyorsun diyor. Biz sadece Ekrem İmamoğlu için, Cumhuriyet Halk Partisi için değil, hangi siyasi görüş olursa olsun, Tayyip Erdoğan korkuyorsa, onu hapiste tutuyorsa, onun serbest kalması için aynı mücadeleyi veriyoruz. Burada sevgili Ümit Özdağ'ın tişörtünü verdiler. Kendisine de özgürlük istiyoruz. Buna bir imza at. Ümit Başkan'a götüreceğim senden. Ve şunu bilelim. Tepede biri var. Bir gün Selahattin Demirtaş'ı içeri atıyor. Bekliyor ki milliyetçiler onu desteklesin. Bir gün Ümit Özdağ'ı içeri atıyor. Bekliyor ki Demliler onu desteklesin. Bu oyun, bu ezber bozulmuştur. Türkiye'nin demokratları aynı meydanlarda buluşmuştur. Ekrem İmamoğlu'na da, Selahattin Demirtaş'a da, Ümit Özdağ'a da, tüm siyasi tutsaklara hep birlikte sahip çıkıyoruz. Biz demokrasinin tarafıyız. Biz muhalefetin birbiriyle kavga etmediği, iktidarla mücadele ettiği büyük bir meydandayız. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizle gurur duyuyorum. Kurtuluş yok. O zaman hep beraber yürüyelim arkadaşlar. Yürümeyenleri arkada boş sokaklar gibi bırakarak yürümek, havaları boydan boya yarıp ikiye, bir mavzer gözü gibi karanlığın gözüne bakarak yürümek, dost omuz başlarını omuzlarının yanında doğup, kelleni orta yere koyup, yüreğini yumruklarının arasına koyup yürümek, yolunda pusuya yattıklarını, arkandan çelme taktıklarını bilerek yürümek, yürekten ve gülerek yürümek. Yürüyelim arkadaşlar, yolumuz uzun. Duman almış, gümüş dere durmaz akar. Değerli Antalyalılar, yazın girişinde, yaz mevsiminin ilk gününde sımsıcak bir karşılamayla, kimseyi ayırmadan, kimseyi arkada bırakmadan, kimseyi ötekileştirmeden, yalnızlaştırmadan buraya bir miting yapmaya değil, bir eylem yapmaya, geleceğin Cumhurbaşkanına sahip çıkmaya geldiniz. Sağ olun, var olun. Hep birlikte bir önemli yolu yürüyoruz. Şimdi evlerinize gidiyorsunuz. Kiminiz Torosların üstünde bir yörük çadırına, kiminiz çalıştığınız fabrikaya, tarlaya, kiminiz otele, kiminiz bir başka yere. Uğurlar olsun hepinize. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın dostlarım.